Merhaba, Yiğit Usta'ya geldim. Kışlık moda geçmiş. Ana girişi tenteyle kapatmışlar. Ofis tarafından giriş yapmış. Merhaba, kolay gelsin. Kışlık moda geçmişsiniz. Sabah Furkan, perdeyi aç ya, dışarısı ısınmış. Şaseden elektrik alıyor tabii oradan. Şase alıyor, veriyor. Ne yaptın buna? Bitiyor mu işi? Bunun işi bitiyor. Buna piston değiştirdik. Oo. Pistonu değiştiriyorsun, bitiyor mu, yoksa onun o kelebek bir sürü ayarı falan mı yapıyorsun? Yok, pistonun ayarı yok. Yani elektronik kısmıyla bir ayarı yok onun. NK mıydı? Neydi bu? NK 150. NK 150. Onu tek enjektörünü takacağım, suyunu dolduracağım, sıktım. Zincir dişlisi de eskimek üzere herhalde. Bunu da sıktım. Şimdi CF Moto NK 150'nin pistonunu değiştirdin. Bu rutin kilometresinde olması gereken bir işlem miydi bu motosiklette? Yok, Ekstra bir durum mu var? Ekstra bir durum var. Telefon görüşmesi. Sadece ekleme mi yapacaksın? Havasını falan alacaksın mı? Aldım. Oo, harika, iyi, ondan video çıkar. Bunu son kullanıcı yapmasın. Sonra conta yakıyorlar. Çekmeyeyim mi yani? Yani çek. Ama altına şey düşelim yani, sadece profesyonellerine yaptım diyelim. Evde denemeyiz. Milletin evde denemediği şey mi var ya? Terem ederler yani. Onun rengini bilmesi yeterli mi insanların, yoksa bir oranı, numarası mı var? Ya zaten iki tip antifriz var. Yeşil Mavi, yeşil ve kırmızı. Kırmızı Mavi, otomobillerin. yeşil birbirine karışır. Kırmızı organiktir, diğer hiçbiriyle karışmaz. Genellikle G13'tür kodu. Ondan sonra çoğu yerde tam aksine ya hepsi birbiriyle karışır, bir şey olmaz, siz koyun deseler de, yani şöyle söyleyeyim, Volkswagen grubunda son 3-4 yılda üretilen motorlarda özel bir antifriz kullanılıyor. İçine saf su dışında hiçbir şey koyamıyorsun. Yani o antifriz ya da saf su. Aleykümselam. Evet abiciğim. Şu anlık yok. Bugün tekrar onda da yok. Tamam. Hadi. Yağ gibi motosikletlerin ilk radyatör sıvısı başka, sonrakiler başka diye bir şey yok, Yok. değil mi? Hepsi aynı. Antifrizdir. Öyle bir fark yok yani. Benim SYM'deki yeşildi. Ya yeşille mavi 3 aşağı 5 yukarı aynı antifriz. İşte kırmızı farklı. Diyorum ya işte Volkswagen'de yeni motorlarında şey farklı. Ne diyorum adı? Saf su dışında bir şey koyduğun zaman bile içinde balçağa dönüyormuş. Allah Allah. Artık neyse şey. Bizim Faik Volkswagen'de çalışıyor ya. Geçenlerde bir arkadaşın şeyde oldu. Suyu çekti. Şimdi bir daha.
O civata tutan bir civataymış gibi duruyor ama oradan hava alıyorsun ha. Orası tahliye civatası. Vay canına. Sistemi boşaltmak için de o kullanılıyor. Ama radyatörle orası yani devir daim aynı hizada olduğu için hava otomatikman yukarı çıkmıyor. Normalde diğer motorlarda bu aşağıda olur devir daim genelde. Ondan sonra hava almana gerek kalmaz. Zaten bir tur çevirdiğin zaman hava döner dolaşır yukarı çıkar. Bunda seviye çünkü aynı. Yani su maksimum şurada dolaşıyor işte. Öyle olunca da şey yapıyor. Hava alma ihtiyacı oluyor. Mesela az önce gelmedi ya, o hava çıktı buradan, su belli bir seviyeye indi ve ondan sonra kaldı. Bileşik kaplar yasasına maruz kaldı. Fizik hayattır diyorsun. Şimdi geldi. Hava çıktı tamamen. Sıvı gelmeye başlayınca mevzu bitti. Gerçi hoş bunu bir tur çalıştırdıktan sonra yine almak gerekecek büyük bir ihtimalle de. Bakacağız. Fizik hayattır, hayat fiziktir. Ve buradan manuel olarak hava çıkartıyoruz. Hortumun içinde kaldıysa. Geliyor. Şunun deposunu versene çocuklar. Nerede deposu var? Koca kafaya. Kafanı nereye vurdun ya? Yapıyorum bu sporu ya. Anında çalıştı. Burada. Hepsi bu pistol öyle kurması lazım yani ses. Hararet göstergesi var mı? Çıkar. Arızamız buydu. Şu, şu ve şu. Normal bir şey mi o? Değil. Dokun eline. Niye olmuş? Bir şey mi kalmış içinde? He. Buna pistol etek vurması deriz. Genellikle fazla ıslah yapar. Yani bunu evet hararetle yapabilir, fazla zorlama da yapabilir. Kullanıcıdan kaynaklı. Tamam, teşekkür ederim. Sağ ol. Bunu kullanıcı nasıl anlar? Efendim? Bu sorunun Ses olduğu yapar. sürtme sesi mi gelir? Tabii takır takır. Yani şöyle gaz verdiği zaman şöyle ses yapıyor. Vay canına. Yani bunun 3-4 sebebi olur. Bir, bakım aksatmak. Yani motorun üzerindeki, bu normalde bunların bakımı 2000'de bir. Atıyorum işte 4000-5000 kilometre aynı yağ ile kullanırsa bu motorlar işte yağı paralıyor. Yani ne yağ kullanırsan kullan, adam buna 2000 bakım periyodunu mühendis belli şeyleri ölçerek söylüyor. Dolayısıyla da o yapıyor. Daha önce başımıza geldi. Hararet buna sebep olur. Motor hararet yaptırdıysa ve fark etmeden o şekilde kullanıldıysa. Sebebi de şu. Şimdi piston alüminyum. Bu parça alüminyum parça. Silindir çelik. Dolayısıyla da malzeme genleşmeleri farklı. Alüminyum daha fazla genleşir, çelik daha az genleşir. Alüminyum daha fazla genleştiği için bu sefer alüminyum şurası da hareketlidir. Yani şu sekmanlar aslında silindire tutunur. Şu parçaların hiçbiri aslında silindire değmez.
silindire değen kısmı sekmanlardır. Şu şekilde kapanır sekmanlar ve onun üzerinde hareket eder. Alttakiler yağ sekmanı. Buradan şuradan yağ delikleri var içinde. O yağ deliklerinden yağ basar. Alttan gelen yağ basır. Silindiri yağlamak içindir. Ondan sonra işte yağ burada devreye giriyor. Yağsızlık ya da kötü yağ. Ondan sonra üsttekiler de kompresyon sekmanıdır. Ne demek kompresyon sekmeni? 4 zaman. Birinci zaman emme aşağı indi, vakum oluşturdu. Emme işte bu vakum oluşturuyor aşağı inerken seal ettiği için. İkinci zaman sıkıştırma, yukarı çıkarken sıkıştırıyor. Üçüncü zaman ateşleme, buji ateşliyor, patlıyor. Patladığı zaman bu tekrar aşağı inerken o patlamanın ataletiyle aşağı inip krankı çevirirken de egzoz süvabı açılır ve egzoz zamanı gelir. 4 zaman bu demektir esasında. 4 zamanlı motor dediğimizdeki zamanlar bunlardır. Bunun gördüğü hasarın birazın olsun silindir görmüyor mu karşısında? Silindirde çok hafiften bir şey vardı ve burada az önce sana o yüzden dokutturdum. Burada dokunduğun kadar şey yoktu. Müdahale iz gerekmiyor. açmamıştı. Yani dolayısıyla da yağ yakma yapmaz, şey yapmaz. Kapakçıya, yani bizde o ekipmanlar olmadığı için kapakçıya götürdük. Silindir, krank, piston işi yapan adama götürdük, ölçtürdük. Onların cihazlarıyla kontrol edildi. Orada bir problem, ovalleşme, bozulma ya da çizikler derin değil Allah'tan, çok yüzeysel kalmış. Honlama dediğimiz sistemle honlandı. Problem ortadan kaldırıldı. Her silindirin iç çapının bir toleransı var. Yani standart sekmanı kullanabileceğin bir tolerans var. O toleransa kadar standart sekmanı kullanabilirsin, alabilirsin. Yani mikron seviyesinde içeriği taşlayabilirsin özetle. O seviyenin üzerine geçmek zorunda kaldığın için de O hani silindirde o işlemi neyle yaptın sen? makinesi var işte adamda. Makineye bağlanıyor. Honlama denilen bir sistem var. Böyle 5-6 kollu, kanatlı, silindirin içine giren şöyle kolları olan, onların üzerinde de böyle zımparaları olan ondan sonra bir sistem var. Adam onu alet sürekli matkap gibi dönüyor düşük devirde ve sürekli içeri dışarı çıkıyor. O mikron seviyesinde 1-2 mikron o yüzeyi temizliyor. Ona işte bu standart sekmanlar tolere ediyor. Bu teknik bilgiyi de verdikten sonra Antifrizle ilgili bir şey soracağım sana sonra. Antifriz değiştirmeden önce insanlar kendileri evde yapmamalılar dedin ya. Mesela havasını doğru alamazsa ya da yanlış ne yaparlarsa insanların için şimdi sıkıntı işte ne olur? motoruna göre değişiyor o iş. Şimdi mesela bu motorda hava almak çok önemli. Yani bu motor hava yaparsa ne yapar? Hararet çabuk artar. Çünkü içeride sistemde hava var. Basınçlanmıyor. Basınçlanmadığı için de hararet yapar motor bir. Çoğu motorda bu işlem aslında kolay. Yani dediğim gibi şeyde aşağıda bir devir daim aşağıda olduğu için aşağıdan açarsın, radyatör kapağını açarsın, bütün sıvı boşalır. Alttan kapatırsın, üstten doldurursun. Kapak açıkken bir marşa basarsın, motor bir çalışır, o devir daim yapar zaten. Devir daim yaptığı anda hup diye çeker şeyi, antifrizi. Havayı atar dışarıya, tekrar doldurursun, kapağı kapatırsın. Radyatör ısınana kadar, ne demek radyatör ısınana kadar? Termostat çalışana kadar, yani termostat açana kadar çalıştırırsın. Radyatör ısındığı zaman tekrar kapatırsın. O zaman çok ısınmadığı için kapak açılabilir. Kapağı açarsın, ilavesini yaparsın, ondan sonra kapatırsın ve fan açana kadar çalışırsın. Fan açana kadar çalıştırmanın amacı şundur, maksimum basınç seviyesi fanın açtığı zamandır. Fan açana kadarki süreç, fan açtığı anda en yüksek basınca ulaşır sistem. Dolayısıyla da hem bir kaçak varsa onu tespit edebilirsin, hem de zaten bütün hava varsa basınçla beraber kapak tarafına atılır. O maksimum basınca ulaştığı zaman bu kapak mesela 1.1 barda açılır. Ne demek bu? 1.1 barda içindeki mekanizma açılır ve genleşme kabına suyu atar. Zaten hava varsa o sırada Kapaktaki buradan yay atar. o işe yarıyor. Aynen o işe yarıyor. O işte kimi motorda 1.4, kimi motorda 0.9, kimi motorda işte 1.1 olur. Motorun şeyine göre değişir. 1.1 Bu 1.1 bar. Var. Evet. 1.1 bar basınca ulaştığı zaman bu kapak kendini açar. Ondan sonra ve içerideki genleşen su ya da hava varsa işte hava şu hortum vasıtasıyla genleşme kabına aktarılır. Yani yağ filtresinin modeli, içinin özellikleri gibi bu kapak da bu motosiklete Tabii. özel bir kapak. Ya mesela Bajaj grubunun kapakları 1.4 bar. Piyasada hiç bulunmayan bir kapak Bajaj ve KTM grubunun. Dolayısıyla da onları orijinalden başka kullanamıyorsun. Ama bu 1.1 barlık kapaklar araba grubunda çok neredeyse standart bir kapaktır. Özellikle de Japon grubu arabalarda. Bunun hava işlemi bitti mi şimdi? Bunun hava işlemi bitmedi. Şimdi ya kontrollerini yapacağız. Kontrollerini yaptıktan sonra Çalıştırıp ısıtıp bütün o kontrolleri- hararetle hava alacağım.